Elementor V4 geldi. Elementor'un V4 sürümü nedir? Nasıl kullanılır? Nasıl aktif edilir ve yeni gelen özellikler nelerdir? Elementor'un V4 sürümüne genel olarak bir göz atacağız. Bakacağız ne var ne yokmuş, nasıl bir şeyler yapmışlar. O zaman gel beraber ne var ne yok bakalım. Hadi bakalım. Gel. Şimdi Elementor'un son sürümünü yükledik. Eklenti yüklemeyi biliyorsun. Eklentiyi yükledin. Son sürümü aldık. 3.34.3 sürümündeyiz. Ee, Ayarlar kısmı Elementor'un buraya taşımışlar. Ayarları da biraz değiştirmişler. Aslında hiç değişiklik yok. Tamamen aynı şey, sadece tasarım değişikliği var. Elementor'a tıkladım, geldim. Buraya sen de ilk defa tıklıyorsan muhtemelen bir start alanı gelecek. Let's start dediğinde zaten direkt seni buraya atacak. Let's start dedik, buraya geldik. Burada işte yeni gelen özelliklerden bahsetmişler. Ayarlar, optimize özellikleri var. Görsel optimizasyonu, site performansı ve accessibility özellikleri yeni Elementor One paketiyle beraber gelmişler. Tabii ki ücretliler onlar. Şu anlık bakmayacağız. Burada özelliklerimiz var. Hepsini teker teker incelemeyeceğiz. Bugün benim merak ettiğim kısım Elementor'un panelinde ne tarz değişiklikler var, onlara bakacağız. Şimdi Elementor'un yeni beta panelini nasıl aktif ederiz onu anlatalım. Şimdi editöre geldim. Burada ayarlar kısmına gidiyorum. Son tarafta bakın, bu dediğim ayarlar olayı tamamen aynı. Şunların hepsi aynı. Bunları bir önceki videolarda anlattım. Elementor eğitimi videosunda anlattım. Tamamen aynı. Sadece alanı buraya almışlar ve tasarımı değiştirmişler. Yani daha profesyonel, güzel gözüküyor. Ayarlara geldim. Versiyon 4 var burada. Versiyon 4'ü buradan aktif etmem gerekiyor. Diyor ki hoş geldin diyor. Bunları okudun mu? Aynen kanka okudum diyorsun. Etkinleştiriyorsun. Sonrasında versiyon 4'ü aktif ediyoruz. Tabii ki beta henüz tam olarak gelmedi. Beta şu an deneniyor yani. Bunu görmek için de siteye gelip bir Elementor'un paneline gidelim. Elementor'un arayüzüne gidelim. Şimdi değişiklikler neler? Burası işte atomik elementler gelmiş burada. Beta olarak gelse de atomik elementler kısmımız var. Bu atomik elementlere tek tek bakalım ne gelmiş? Divlog, Flexbox, sekme, başlık, görsel, paragraf, SVG, düğme, YouTube ve bölücü. Bölücü mü? Bölücü gelmiş. Okey. Ben daha kullanmam Elementor'u. Neyse. Divlog. Peki tıkladığımda neler değişmiş? Buradaki tasarımda bir genel kısmı, biçem kısmı ve etkileşimler kısmı olarak üçe ayrılmış, gelişmiş seçeneği kalkmış. Şu an ilk gördüğüm tarzda bana Figma'yı anlatıyor. Yani kısaca bahsetmek gerekirse Elementor sadece profesyonel bir araç olmaya çalışıyor şu anda. Ki bunu da gayet başarılı bir şekilde yapacaklar gibi gözüküyor. Niye? Benim işime gelir çünkü. Niye? Bakkal Hüseyin amca ben kendime gideyim bir web site açayım demeyecek. Gideyim Erdinç'e yazayım bana bir web sitesi açsın diyecek. Çünkü bunlara kafası ermeyecektir muhtemelen. Bu kısımlar daha detaylı, güzel bir şekilde olmuşlar. Tamam, okey. Dblock baktım. Biçem kısmında yerleşim alanı var. Flex, inblock ve inline flex olarak seçebiliyoruz. Buraları bu şekilde yapmışlar. Tamam. Bunun yönlerimiz yine line'lar da aynı. Boşlukları da bu pakete, bu tarafa taşınmışlar. Tamam. Aralık, margin padding kısımları da yine buraya gelmiş ve aynı mantıkla devam ediyorlar. Sadece tasarımda değişiklik olmuş. Hangi tarafa vereceğini de burada sağ taraf, burada sağ, yani tabii videoda gözüküyor mu hiçbir fikrim yok ama e, ince bir çizgiyle göstermişler. İşte bu Figma tarzı, işte daha tasarım araçları tarzında olmuş. Boyutu da buradan belirtiyormuşuz. Okey. Devamında neler varmış? En boy oranları falan filan. Birebir yaptığımda kare oldu. Kocaman bir şey oldu. Tamam, otomatik yap, dur sakin ol. Object Fit'i de buradan ayarlıyoruz. Tamam. Konum kısmı. Konum kısmına çok tabii girmemize gerek yok. Genel olarak kullandığımız bir şey değildi. Şu baktıklarımızı bir kapatayım. Çok kalabalıklaşıyorlar. Konum. Tipografi. Tipografi alanı da burada. Yazı tipi, boyutu, detaylarını buradan çok daha güzel bir şekilde seçebiliyormuşuz. Güzel, hoş. Rengi de burada. Yani yazı tipinin tüm olayı burada değişecek. Arka plan, kenarlık ve effect kısmı gelmiş. Effect, kaplama falan filan tarzında değişiyor. Tamam, bundan normal olarak bırakalım. Şunu temizle. Temizle işaretiymiş. Güzel. Filtreler falan da burada. Tamam. Tabii burada en önemli kısım, bu V4'teki en önemli olay
Bunlar değil. Burada tasarımsal değişiklikler gelmiş ama en önemli kısım ne biliyor musun? Bak şuradaki class olayı. Ben burada bir tane class banner'ı vermişim. Şunu silebiliyor muyum? Kaldır. Kaldıramıyorum. Ha. Buradaki class olayı en önemli olaylardan bir tanesi. Peki class olayı nedir biliyor musun? Mesela ben bu div'in içerisine bir adet atomik başlık atalım. Attım mı? Nereye gitti? Ha, bu sağ tarafa. Çünkü bu div'i biz sağ tarafa hizaladım herhalde. Ha bak, burada değiştirdiğim şeyleri de, yaptığım değişiklikleri de yanında bir düğüm nokta olarak gözüküyor. Bu üç alanda değişiklik yapmışız biz. Flex yapmışım ve sağ tarafa hizalamışım. Bak görüyor musun? Şu hemen sağında bir tane nokta olarak gözükmüş. Bunu ne tıkladığımda da local stretch. Bak tıkladığımda da şey yapabiliyor. Tamam, şunu bir sola alalım. Yaptığım değişiklikleri de böyle bana haberdar ediyor. Tamam. Başlığa geldim, tamam mı mesela? Bu başlığın adı böyle falan filan. Bunun rengini değiştireceğim. Bak, bir font family'sini şöyle bir Georgia yaptık. Rengini de şöyle bir değiştireyim. Kırmızı yaptık. Tamam mı? Böyle bir başlığım oldu. Böyle bir yazı tipim oldu. H1 olsun mesela, atıyorum ben bunu. H1 olsun. Buna gelip H1 klası versem, create H1 dediğimde bu H1 oldu. Sonrasında mantık şu. Yeni bir container div açalım. Div block açalım ve buranın içerisine de bir adet, tıkla. Yine başlık ekleyelim. Ben bu başlığı H1'e çevirmek istiyorsam, bunun gibi yapmak istiyorsam teker teker kırmızıyı, renkleri falan ayarlamama gerek yok. Buradan biçime gelip H1 olarak seçtiğimde, vay anasını ya. Nasıl oğlum, bu olay bu değil miydi ya? Niye çalışmıyorsun ya sen? Sensin, doğru. Yapamadık. Neyse, başaramadık. Bu benim de hatam olabilir. Ama daha beta olduğu için onların da hatası olabilir. Beta olduğu için benim değil onların hatası deyip kendi üstümden atabilirim. Bu class olayında düzgün bir şekilde anladıktan sonra, yani ben anladığımı düşünüyorum ama anladıktan sonra tekrar anlatacağız abi. Şimdilik bakıyoruz. Atomik elementler gelmiş, tamam. Görsel kısmı da aynı, yani hepsinin mantığı aynı. Yeni bir tasarım alanı, arayüzü ve CSS kısmı. V4'ü kurmak ve detaylar bu kadardı aslında. Şimdilik şu görseli de sil. Şimdilik V4 ile bir şey yapmayacağız. Yani V4'ü tamamen alfa olarak gelmesini bekleyeceğiz. Geldikten sonra tasarımları, yeni siteleri bu V4 ile beraber yapmaya başlayacağız. Ama şu an için yapmak çok mantıklı değil. Ancak şöyle olabilir. Bir sonraki videoda bu atomik elementleri kullanarak yeni bir site yapmayacağız. Tabii bu elementleri kullanarak birkaç bölümü oluşturabilirim. Bir banner oluşturabiliriz. Bir işte hakkımızda alanı oluşturabiliriz gibi ufak tefek section'lar yapabiliriz bunları kullanarak. Şimdilik V4'te anlatacak çok bir şey yok. Elementor'da da anlatılacak çok bir şey yok yenilik olarak. Ee, Sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde bu alanın içini gireriz. Bu da kısaca bir tanıtım, bir öngörü, ön sezi veya ön bakış olsun. Sonraki videolarda görüşürüz.